Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda tavşanımızın yüz şekillendirmesini yapacağız. Tavşanda kulak olarak hem böyle dik kulaklı hem de büyük kulaklı modelimi verdim. Her ikisinin de sayılarını verdim. Hangisini yapmak isterseniz, tercih ederseniz yapabileceksiniz. Bakın bu tavşanda renk geçişleri yaparak kıyafet görüntüsü verdim. Arzu ederseniz böyle renk geçişleriyle bu şekilde kıyafet görüntüsü de verebilirsiniz. Şimdi tavşanımızın yüz şekillendirmesini ve kulaklarını birlikte yapacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Birlikte yaparsak olur diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Bu videomuzda tavşanın yüz şekillendirmesini yapacağız. Tavşanın kafa ve vücudunu bir önceki videolardaki gibi aynı şekilde örüyorsunuz. Ve yüz şekillendirmesinde basit farklılıklar var ve kulağı farklı biliyorsunuz. Şimdi tavşanımızın yüz şekillendirmesini nasıl yaptığımı göstereceğim. Aynı kedideki gibi ilk önce gözleri çektirelim. Şimdi arka ortada bir yerde şöyle sık iğnemi genişletip iğnemi sokuyorum. Gözün ortasında ve tam altında dibinden iğnemi çıkarttım. Burada ipimin ucunu bırakıyorum. Çünkü biliyorsunuz düğüm atacağız. 1-2 sık iğne sonra 1-2 sıra üstten gözün dibinden tekrar iğnemi sokuyorum. Ortaya kadar iğnemi biraz itip sık iğne ve iğnenin arasında elyaf kalması için bu şekilde yapıp aynı hizadan yan göze çıkıyorum. Yine 1-2 sıra aşağıdan gözün ortasından girip arkadaki ipimizin olduğu aynı yerden çıkıyoruz. Ve ipimi çektirirken gözleri şu şekilde düzeltin. Elinizle yardımcı olun. Buraya düğüm atacağız. İpi koparmamaya çalışın arkadaşlar. O yüzden elyafları şöyle bastırıp çekiyorum, bastırıp çekiyorum. Sıkıca düğümümü attım. Birkaç kez atalım. Ve buradaki ipimizi içeriye şöyle aldık. Tam ortadan elyafları itiyorum. Tam ortadan itin. Arkaya doğru elinizi sokarak. Şöyle boşalan yere elyaf koyacağım. Şu arkadaki noktada da elyaf boşaldığı için oraya da şuradan iterek doldurdum. Bakın gözleri biraz içe doğru aldık. Bunu yaptığımızda çok daha hoş görünüyor. O yüzden yapıyoruz. Siyah kalın bir ip taktım gözler için. İpi inceltmiyorum. Kedi de şu noktadan başlayıp böyle gelmiştik hatırlarsanız. Bunda tam alttan değil ortadan gireceğim. Şu gözün bittiği sık iğnenin 1-2 sıra üstünden. Şurada ortada çıkmıştım. Şu karşısı hizasındaki sık iğne onun bir üst sırasından girip şöyle gözün üstünden ortadan bakın çıkardım iğnemi.
Şöyle ipin bir kez daha altından geçiyorum. Önce şunu bir çekeyim. Gözükmeyecek şekilde alt kısmından girip şuradan bir öncekinden bir sık iğne sonra çıktım. Siyahın olduğu yerin ortasından tekrar girip karşıdaki göze geçiyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi bu gözümüzü yapalım. Bunu bebek gözü olarak da düşünebilirsiniz, yapabilirsiniz bu şekilde. İpin bir kez daha altından girip yanda ilk çıkmış olduğum yerin bir sonraki sık iğnesinden çıkıp şurayı şöyle düzelterek siyahın altından ortadan girip aşağıdan çıkacağım bu sefer. Kaş yapsaydım şuradan kaşı yapacağım noktaya çıkacaktım ama siyahla yapmak istemiyorum. Çok açık renk ten olduğu için. Onu kahve tonuyla kaş yapacağım. O yüzden aşağıdan çıkartıyorum. Siyahla yapacaksanız üstten kaşa da çıkabilirsiniz. Evet, tavşanın gözlerini bu şekilde yaptım. Kediden farkı, kedide şuradan başlamıştık siyahı. Böyle gitmiştik. Bunu da birazcık daha üstten. Şimdi kaşları için elimde şöyle bir kahverengi var. Yanartın kahvesi. Kaşı onunla yapacağım. Siyahla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Farklı olsun istediğim için, açık renkle yaptığım için tavşanı siyah çok koyu kalıyor o yüzden. Şu gözü bitirdiğim yerden, şu sıradan 1, 2, 3 sıra sonra aynı hizadan iğnemi çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne sonra 1, 2 sıra üstten tekrar giriyorum. İpim ince olduğu için bir kat daha yapacağım. İpiniz kalınsa bir kat yapmanız yeterli. Buradan karşı göze geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne sonra aynı sıradan çıktım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne geçiyorum. 1, 2 sıra aşağıdan girip bir kez daha yapıp kaşı bitireceğim. Evet. Şimdi tavşanın burnunu kaşlarda yaptığım kahverengi ile yapacağım. İğnemi aşağıdan sokup göz için yapmış olduğumuz şu siyah yerin aynı hizasından tam ortadan çıkartacağım. Bakın 6 tane sık iğne var. Tam ortadan çıkarttım. Şöyle çekiyorum. Bakın tam ortası şu sık iğneye denk geliyor. 1, 2, 3, 4 sıra altından ortadan girip şöyle iğnemi biraz sokup arada elyaf bırakıyorum. Ve aynı noktadan tekrar çıkıyorum. Çektiriyorum arkadaşlar.
Bir kez daha yaptım. Şimdi şu sağ ve sol sık iğnelerinden girip çıkacağım. Şu nokta hep aynı. Yukarıdan 3 tane sık iğneye girip çıkacağız. Şimdi soldaki sık iğneden çıktım. Burayı aynı 3 noktadan girip çıkarak birazcık daha dolduralım. Şimdi buradan ortadan girip 1, 2, 3 sıra aşağısından ortalayarak çıkacağım. Buradan girip tekrar aşağıdan çıkıyorum. Sıradan 5 sık iğne sonra 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne sonra girip bir alt sıranın ortasından çıkıyorum. Yani 2 sık iğne sonra aşağıdan çıkmış oldum. Aynı noktadan tekrar girip ortaya geldim. Burada da aynı şeyi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne sonra yine şu hizadan 5 sık iğne sonra giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne. Şunun hizasından bir sıra altından ortalayarak yine çıktım. İpim şöyle iğnenin altında kalacak. Bakalım. Evet. Şöyle bir şekil verdik. Aynı noktadan girip aşağıdan çıkıyorum. Şimdi şu kısımları biraz elyaf itelim arkadaşlar. Özellikle şu kısımlara doğru. Şöyle bakın, makasımın ucuyla elyafları önce oraya iteceğim. Sonra boş kalan yerleri dolduracağım. Evet, tavşanın yüz ifadesini bu şekilde yaptım. Eğer açık renk değil de koyu renk bir gri ile falan örecek olursanız şu kısma diş görüntüsü verebilirsiniz. Ama şu anda zaten çok açık renk benimki. Yani beyazla diş yapsam bile çok belli olmayacak. O yüzden yapmayacağım. Tavşanın kulaklarını öreceğiz arkadaşlar. Bu açık renk ekranda çok parladığı için gri ipimle kulakları örerek size göstereceğim. Ondan sonra dikeceğiz. Tavşanın kulakları için yine sihirli halka ile başlıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum.
İlk sık iğneme kaydırdım. 6 tane çift yapıyorum. Her bir sık iğnenin içine çift gireceğiz. Sık iğne sayımız 12. 12 sık iğnemi bir sıra örüyorum. Bir tek bir çift yapıyoruz. Sık iğne sayımız 18 oldu. Bir sıra 18 sık iğnemizi örelim. Şimdi iki tek bir çift yapıyoruz. Bir, iki tek bir çift. Bir sıra iki tek bir çift yaparak örelim. Son çiftim. Sık iğne sayımız 24. Bir sıra 24 sık iğnemizi örelim. Şimdi 3 tek bir çift yapıyoruz. 1, 2, 3 tek bir çift. Bir sıra 3 tek bir çift yapalım. Son çiftim. 30 tane sık iğnemizi 22 sıra öreceğiz. 22 sıra örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. Tamamladım. 22 sıra ördüm. Şimdi bir sıra 3 sık iğne biraz alt yapacağız. 1, 2, 3. Bir tane azalttım. 3 tane sık iğne biraz alt yaparak sıramı tamamlayacağım.
Son azaltmamı yaptım. Şu anda 24 tane sık iğnemiz var. 24 sık iğnemizi bir sıra örelim ve sıra başına gelelim. Bir sıra ördüm. Şimdi bir sıra 4 sık iğne bir azalt yapacağız. 1 2 3 4. Bir tane azaltıyorum. 1 2 3 4. İkinci kez azalttım. 2 3 4. Üçüncü kez azalttım. Son kez 1 2 3 4. 4 tane azaltma yapmış oldum. 20 tane sık iğnemiz var. Arkadaşlar bir sıra örelim. Bir sıra ördüm. Şimdi 1 2 tane sık iğne yapıp kapatıyorum. Karşılıklı örerek dokuz ya da 10 sık iğne ile kapatabilirsiniz. Önemli değil. Şöyle 10 tane olsun diye bir tane de yana yaptım. Burada bitiriyorum. Uzun kulağımız bu şekilde arkadaşlar. Bundan bir tane daha öreceksiniz. Ondan sonra tavşanımızın kafasına dikeceğiz. Uzun kulaklarımı şöyle ayarladım ama tabii siz görsel olarak zevkinize nasıl hitap ediyorsa değiştirebilirsiniz. Ben nereye diktiğimi size göstereceğim. Ben şöyle ayarladım arkadaşlar, şu şekilde. Şu arka tarafa denk gelen artırma, bakın onu ortaladım. Üstten söylüyorum. 1 2 3 4 5 6. sıraya kulağın uç kısmını iğneledikten sonra bir sıra altına da diğer ucunu iğneledim. Yani şu bir sıra üstte, burası bir sıra altta, şöyle verevine. Bu iki kulağın arasında iki tane sık iğne kalacak şekilde ayarlayıp bu sol kulağını da iki sık iğne atlayıp bu kulağımı buraya taktım. Bir sıra üstüne de tam diğer ucunu taktım. Bu şekilde dikeceğim. Şöyle hemen size basit bir şekilde göstereyim. Bir sıra üstündeki sık iğneden girip ucu oraya tutturuyorum. Bu arada kulakların ters tarafları yukarıda, bakın. Bitirdiğimiz taraf içte kalıyor yine. Şuraya düğüm atacağım. Şöyle
Diktim bakın. Diğer kulağı da dikeceğim, bitireceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tavşanı kısa kulaklı yani dik kulaklı yapmak isterseniz şu şekilde. Onun sayılarını diğeriyle benzer olduğu için size şuraya yazıyorum. Sıra sayılarını aynı diğer kulaktaki gibi. Bunu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örüyoruz. 30 tane sık iğneyi 10 sıra ördükten sonra 3 sık iğne bir azalt yapalım. 1, 2, 3 sık iğne bir azalt. Bir sıra. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 3 sık iğne bir azaltarak 1, 2, 3 sık iğnemi yaptım ve azaltmamı yapıp 24'e düşürdüm tekrar sık iğne sayımı. Bir sıra 24 sık iğnemi örüyorum. Evet, bir sıra ördükten sonra burada bitirdim. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şunun ortasını buluyorum. Önce ortadan bir tutturayım iğneyle. Şu şekilde kıvıralım. Şöyle dikiyoruz. En son şu ucu da şu şekilde alacağım. Bakın her iki kulağı da bu şekilde dikelim. Daha sonra bu kulakları da böyle dikeceğim. Şu ortadaki sıradan 1, 2, 3, 4. sıraya her ikisini de arka dilime yakın. Şu bakın arka dilime yakın olarak dikeceğim. Yerini beğenmezseniz bir sıra ileri bir sıra geri alabilirsiniz tabi. Şöyle nasıl dikeceğim onu da göstereyim arkadaşlar. Şu ortaladığım iğne ile ortaladığım sıra şurası. Şu ucun denk geldiği yere bir alt sırasından girip iki sıra yukarısından iğnemi çıkartıyorum. Kulağın ilk sırasından iğnemi geçirdim. Şöyle sıkıca dikiyorum. Şu öndeki görüntüye göre kulağı nasıl yatırmak istiyorsanız böyle dik mi bu tarafa mı hafif ona göre ayarlayın.
Dikiş sizi zaten görüntüye göre yönlendirir. Arada bakarak yapın. Hoşunuza gittiği şekilde dikin arkadaşlar. Ben size yöntem gösteriyorum ama zevk tamamen size kalmış. Diğerini de aynı yöntemle şuraya dikip geliyorum arkadaşlar. Evet, tavşanın kulaklarını şöyle bu şekilde diktim. Şimdi gövdenin dikimini göstereceğim size. Diğer videoya geri dönmeyin, uğraşmayın diye. Çünkü tavşanın gövde kısmını örmüştüm, hazır. Şöyle basitçe bunu da göstereyim. Şimdi gövdeye dikerken bu gövde kısmının, şu kısımların güzelce dolu olduğuna dikkat edin. Çünkü tam dolu olmazsa burası büzük kalır. Tam kafaya denk getiremeyebilirsiniz. Sık iğne sayımız aynı, biliyorsunuz. Şu şekilde ayarlıyorum. Öne doğru bakacak şekilde. Genelde gövdede kalan iple başlamak daha rahat oluyor ama burada ipi ben kesmiştim. O yüzden mecburen. Bakın, ilk sıranın sık iğnelerine yandan girerek bir kafadan bir gövdeden bir açıklık kalana kadar yaptım. Şu boyun kısmına biraz buradan elyaf itelim. Bunlarda, boyunlarda aparat kullanmıyoruz. O yüzden şu kısım vücutla kafanın birleştirdiği bu ara nokta, elyaf koymazsak boş kalır. Şöyle bakın, vücuda ve kafaya doğru itiyorum. Ve arkaya kadar dikip bitireceğim arkadaşlar. Bunu şuradan koltuk altına götürüp orada düğüm atacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde kafamızı da diktik. Şimdi tavşanın kuyruğu sihirli halka yapıyorum. Altı tane sık iğnemi yapıyorum içine. İlk sık iğnemi, ilmeğimi kaydırdım. Her bir sık iğneye çift giriyorum. 6 tane çift yapacağız. On iki tane sık iğnemiz oldu. Bir tek bir çift yapıyoruz, bir sıra.
Sıradaki son çiftimi yapıp sık iğne sayım 18. 2 tek bir çift yapıyoruz bir sıra arkadaşlar. Şu anda 24 tane sık iğnemiz var. 3 tek bir çift yapalım. Bir sıra 3 tek bir çift. Son çiftimi yaptım. 3 tek bir çift yaptık. Şimdi şu anda 30 tane sık iğnemiz var. 30 tane sık iğnemizi 4 sıra örüp sıra başına gelelim. 4 sıra ördüm. Şimdi 3 tane tek bir tane azalt yapıyorum. 3 tek bir tane azalt. Bir sıra 3 tek bir azalt yapalım. Sıramı tamamladım arkadaşlar. 2 tek bir azalt yapıyoruz bir sıra. Sıradaki son azaltmamı yaptım. Şimdi biraz içine elyaf koyacağım. Ondan sonra azaltmaya devam edeceğim. Şöyle taş gibi yapmayacağız arkadaşlar. Hafif az bir elyaf koyacağız. İnşallah git buradan. Şu yumuşacık bakın az bir elyaf koydum. Bir tek bir azalt yapıyorum bu sırada. Bir tane tek bir tane azalt bir sıra. Evet sıramı yine tamamladım arkadaşlar. Şimdi her birini çift alarak artık kapatacağım. Yani 6 tane azaltma yapıyoruz. İpimi şöyle dikecek kadar ayarlıyorum. Arkadaşlar tavşanımızın son şekli böyle. Şu kuyruğu diktim. Onu size göstermiştim. Nasıl ördüğümüzü. Uzun kulaklı tavşanımızın son hali bu şekilde. Bunun arkasına da pompon yaptım. Diğerini örerek yapmıştık. Onu da gösterdim size. Her iki tavşan da çok güzel oldu arkadaşlar. İsterseniz böyle büyük kulaklı, isterseniz dik kulaklı. Her iki tavşan da aynı model. Bu şekilde bakın renk geçişleri yaparak da örebilirsiniz aynı model. Bu kıyafet giymiş gibi görüntü oldu. Çok güzel oldu. Öncelikle tabii ki ne yapıyoruz? Kendimizi alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim benimle birlikte ördüğünüz için. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.